Dedem 1900'lerde Osmanlı pasaportuyla ve cebinde 13 lirayla Amerika'ya gitti. DNA'mın geldiği yere dönmek, ayrıcalık ve onur. Bu sözler her fırsatta Osmanlı kökenli olduğunu vurgulayan Trump'ın Ankara'ya atadığı büyükelçi Tom Barak'a ait. Barak'ın Orta Doğu kökeni, bölgeyle yakın ilişkisi ve hem Türkiye Büyükelçiliği hem de Suriye Özel Temsilciliği gibi iki önemli göreve atanmış olması oldukça kritik. Kimdir Trump'ın pek yakın dostu Barak? Hep birlikte yakından tanıyalım. Thomas Joseph Barak Jr. 1947'de Kaliforniya'da Lübnan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hukuk bölümünü bitirdi. Lübnan'ın eğitimini tamamladıktan sonra Nixon'a yakın Kalmbach Hukuk Bürosu'nda çalıştı. Ardından Suudi Arabistan'da Fluor firmasında görev yaptı. Bu dönemde Orta Doğu'daki güçlü iş ağının temellerini attı. 1982-1983 yıllarında Reagan yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1990'da Koloni Kapital'i kurdu. Firma başlangıçta başarısız gayrimenkul kredilerine odaklanarak hızla büyüdü ve dünyaya açıldı. Forbes'a göre 2013'te bireysel serveti 1 milyar doları aştı. Şirket veri merkezlerinden zincir otellere kadar çok çeşitli alanlarda yatırımlar yaptı. Barak, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yoğun finansal ilişkiler kurdu. Uzun yıllar süren Trump dostluğu 2016'da Rebuilding America Now Süper PAC'la 23 milyon doların üzerinde bağışla somutlaştı. 2017'de Trump'ın yemin törenine başkanlık etti ve tören için 107 milyon dolar topladı. 2020'de Trump'ın seçimi kaybetmesiyle beraber Joe Biden döneminde Birleşik Arap Emirlikli yetkililerle güvenli iletişim yöntemleri kullandığı ve Trump yönetiminin dış politikasını Birleşik Arap Emirlikleri lehine etkilemeye çalıştığına dair suçlamalarla yargılandı. Ancak sonrasında 250 milyon dolar gibi rekor bir kefaletle serbest kaldı. Barak 6 çocuk babası, Katolik mezhebine mensup. İleri düzeyde Arapça biliyor. Gayrimenkul yatırım portföyünde Santa Monica, Aspen, Santa Barbara'da geniş araziler ve üzüm bağları yer alıyor. Barak'ın dedesinin ismi Yusuf Abdullah. Yaşadıkları yer Beyrut'a yaklaşık 50 kilometre. Suriye sınırına ise 20 kilometre kadar uzaklıktaki Zahle kasabası. Burası Lübnan'daki Hristiyan nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biri. 1900'lü yıllarda henüz 12 yaşındayken Amerika'ya cebinde 13 lirayla göç ediyor. Hikaye şöyle. Lübnan'da Hristiyanlarla Dürziler arasında sürmekte olan kanlı çatışmalar ve yaşanan yoksulluk nedeniyle anne oğlunu Amerika'ya yollamak istiyor. İstanbul'daki saray yönetimine mektup yazıyor. Anne İstanbul'daki saray tarafından görevlendirilmiş olan Lübnan Sancağı Mutasarrıfı'nın evinde hizmetli. Mutasarrıftan oğlunu Amerika'ya gönderebilmek için yardım istiyor. Mutasarrıf kendisine yardımcı oluyor ve oğlu için hem pasaport çıkartıyor hem de yol parası veriyor. Dolayısıyla Yusuf Abdullah Osmanlı pasaportuyla yola düşüyor. Tek başına seyahat eden 12 yaşındaki çocuğun gömleğinin üzerinde Arapça yazılmış, "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" notunun yazıldığı belirtiliyor. Yusuf'un ismi Amerika'ya gidince Joe oluyor ve Culver City kasabasında küçük bir bakkal dükkanı açarak girişimciliğe adım atıyor. Aile dükkanını ondan oğlu devralıyor. 1947 yılında burada doğan ve babasıyla aynı ismi taşıyan torunu Tom da çocukluğunda bu dükkanda çalışıp hayat tecrübesi kazanıyor. Bir yandan da okuyarak 1972 yılında San Diego Üniversitesi'nden hukuk diploması alıyor. Kongredeki onay oturumunda, tanıtım konuşmasında Tom Barak'ın ailesinin bakkal dükkanında çalışarak büyümüş olmasını bir övgü konusu olarak anlatılıyor. Tom Barak'la Donald Trump arasındaki ilişki, sıradan bir dostluktan çok daha derin, stratejik ve karşılıklı güvene dayanan bir ittifak gibi. Bu ilişki, Trump yönetiminin dış politika ve diplomasi hamlelerinde Barak'ın etkili olmasını sağladığı gibi, aynı zamanda Barak'ın Amerika'nın Orta Doğu politikalarında ağırlık kazanmasına zemin hazırladı. İkilinin ilişkisi onlarca yıl öncesine dayanıyor. 1980'lerden itibaren Barak'ın gayrimenkul ve yatırım alanındaki faaliyetleriyle Trump'ın iş dünyasındaki yükselişi paralel ilerledi. Bu süreçte karşılıklı saygı ve güven gelişti. Barak, Trump'ın çevresinde saygın bir figür haline geldi. Trump, Barak'ı yıllardır güvenilir bir dost ve akıl hocası olarak tanımlıyor. Barak, Koloni Kapital üzerinden Trump'ın çeşitli projelerinde yatırımcı ve finansal destekçi olarak önemli bir rol oynadı. Bu finansal bağ sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda politik ve diplomatik alanlarda da etkili bir sinerji yarattı. Barak'ın iş dünyasındaki tecrübesi ve küresel bağlantıları Trump'ın siyasi yükselişi için önemli bir güç kaynağı oldu. Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında ve sonrasında Barak önemli stratejik bir danışman olarak yer aldı. Özellikle Orta Doğu politikası
politikaları ve dış ilişkiler konusunda Barack'ın derin bölgesel bilgisi Trump yönetimi için de dikkat çekti. Barack'ın son dönemde Ankara Büyükelçiliği ve Suriye özel temsilciliğine atanması bu stratejik güvenin göstergesi. Barack, Trump'ın yönetiminde belirli alanlarda köprü kurucu bir rol üstlenirken, Trump da Barack'ın bölgesel etkinlik ve nüfuzunu artırdı. Bu karşılıklı bağımlılık, siyasi sermayenin ve nüfuzun karşılıklı takası biçiminde yorumlanabilir. Bu durum, Trump'ın dış politika tercihleriyle Barack'ın özel yatırım ve diplomasi deneyimlerinin örtüştüğünü gösteriyor. Aralık 2024'te Başkan Trump tarafından Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterilen ve Senato'da adaylığı onaylanan Barack, resmi görevine 14 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunarak başladı. Türkiye'deki görevine başladıktan günler sonra 23 Mayıs 2025'te aynı zamanda Suriye için Amerika özel temsilcisi olarak atandı. Halihazırda Trump yönetiminin Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırma ve DAEŞ'le mücadele stratejisini uygulamaya koyma sürecine liderlik ediyor. 29 Mayıs 2025'te ilk ziyareti kapsamında Şam'da Amerikan bayrağı çekildi ve Barack, Suriye-İsrail barışının gerçekçi olduğunu, sınır agresyon anlaşmalarıyla başlayacağını belirtti. 2012'den bu yana kapalı olan Amerika'nın Suriye misyonu diplomatik normalleşme havasına girdi. Barack, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Meksika Büyükelçiliği teklifini reddetmiş olsa da Türkiye görevine hayır demedi. Hem Türkiye hem Suriye görevi, Barack'ın hem Amerika-Türkiye arasındaki uzun süredir süregelen sorunlu ilişkilere çözüm bulma sorumluluğunu, hem de Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile diplomatik ilişkileri yürütüp savaş sonrası bölgenin yeniden inşasına destek verme görevini eş zamanlı üstlenmesi anlamına geliyor. Üstelik Körfez ülkeleriyle olan güçlü bağlantıları Barack'ın bu iki görevinin yanına Körfez bölgesini de ekleyeceğini gösteriyor. Körfez ülkelerinin Türkiye gibi Suriye'deki yeni yönetime destek vermesi, geniş bir Türkiye-Körfez-Amerika ittifakının Şara yönetiminin arkasında yer alacağını işaret ediyor. Barack, Körfez ülkelerinde kapıların kendisine açık olduğu nadir isimlerden biri olarak biliniyor. Trump'la olan yakınlığı, Ankara'daki büyükelçilik görevini yürütürken aynı zamanda Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la ilişkilerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Hatta Suriye konusundaki doğrudan diyalogları bu durumu destekliyor. Yani Barack, her ne kadar Ankara'da görev yapıyor olsa da birden fazla sorumluluk ve etki alanına sahip bir isim olarak öne çıkıyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında Amerika'nın Orta Doğu politikalarında Türkiye'nin rolü ve önemi daha da belirginleşecektir. Tom Barack 1 Nisan 2025'te Amerikan Senatosu Yabancı İşler Komitesi'ne yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO içindeki merkezi rolüne vurgu yaptı. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan Türkiye'nin NATO'ya katkıları sayısızdır. Ayrıca ordunun büyüklüğüne, deniz gücüne ve DAEŞ karşıtı mücadeledeki etkin ortaklığına dikkat çekti. Barack, Türkiye'nin Ukrayna'ya drone desteği sağlamasını ve Karadeniz tahıl girişimindeki arabulucu rolünü bölgesel etkisi açısından değerlendirdi. 30 Haziran 2025'te verdiği röportajında ise S-400'ler ve Katsa yaptırımları nedeniyle yaşanan gerginliklerin yıl sonuna kadar çözülebileceğine dair umutlu mesaj verdi. Kongre, S-400, F-35, F-16 ve yaptırımlar konusunda yeniden değerlendirmeye açık. İki başkan da çözüm için talimat verdi dedi. Yine aynı gün verdiği röportajda Orta Doğu'da yeni bir barış yolu yaratmak zamanı geldi ve Türkiye bu yolda anahtar rol oynamalı ifadelerini kullandı. Barack, Türkiye'yi sadece askeri değil, diplomatik ve ekonomik anlamda da Amerika'nın önemli bir ortağı olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım Ankara'daki misyonunda Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeni bir döneme taşınması amacını taşıyor. Tom Barack, Türkiye elçisi olarak 14 Mayıs'ta, Suriye özel temsilcisi olaraksa 21 Mayıs'ta görevine başladı. Suriye görevine başladıktan tam 4 gün sonra ülke ve bölge açısından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Barack net bir dille Suriye'nin bölünmesine karşı olduğunu şu sözlerle ifade etti. Batı bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Gelecek bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye aittir.
Bilindiği gibi Sykes-Picot Anlaşması, 1. Dünya Savaşı sırasında 16 Mayıs 1916'da İngiltere ile Fransa arasında gizlice imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarını savaş sonrası nasıl paylaşacaklarını belirleyen bir gizli anlaşma. Arap dünyasında ihanet simgesi olarak görülüyor. Bugünkü Orta Doğu sınırlarının yapay ve dış müdahaleyle çizildiğinin en önemli örneklerinden biri. Bölgedeki istikrarsızlığın kökenlerinden biri olarak hala tartışılıyor. Barak, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye ilişkin de önemli şeyler söyledi. Ankara'nın Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Barak, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve Amerika ile çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi. Barak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi. Barak, Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna Savaşı'nda kullanılıyor diye konuştu. Barak, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada Suriye'deki dengeleri sarsacak net ifadeler kullandı. SDG ile ilgili uzun süredir tartışılan bağlantılara ilk kez bu kadar doğrudan değinildi. Barak, SDG, YPG'dir. YPG ise PKK'nın bir türevidir dedi. Ve ardından şu dikkat çekici cümleyi kurdu. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından büyük bir gelişme. Açıklamanın asıl çarpıcı kısmı ise şu cümlede gizliydi. Onlara bir devlet kurma borcumuz yok. Yani Washington, bu yapının Suriye içinde bağımsız bir yönetime kavuşması fikrine sıcak bakmıyor. Bununla da kalmadı. Barak, Suriye'nin federal bir yapıyla değil, tek çatı altında yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Bu mesaj, Washington'ın yeni Suriye geçici hükümetine yaklaşımını da şekillendiren bir çizgiye işaret ediyor. Kısacası Amerika'nın bölgedeki politikalarında önemli bir kırılma yaşanıyor. Washington artık sahadaki aktörleri bir devlete değil, merkezi bir yapıya entegre etmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Tom Barak'ın özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la ilişkileri hem iş hem diplomasi düzeyinde derin bir stratejik entegrasyon ve karşılıklı fayda temelli bir etkileşimi temsil ediyor. Barak, 1970'lerde Suudi prenslerle squash oynayarak ilişkiler kurdu. Bu bağlamda Fluor şirketiyle Riyad'da bir süre görev yaptı. Daha sonra Veliaht Prens El-Velid bin Talal ile Fairmont otellerini satın almak üzere işbirliği yaptı. Koleksiyonunun büyük kısmını Birleşik Arap Emirliklerle gerçekleştirdi. Koloni Capital, 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımın %24'ünü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi fonlarından sağladı. Örneğin 2017'de 374 milyon dolarlık bir yatırım Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemen servet fonlarından geldi. 2010'da Miramax filminin satın alınması operasyonunda Katar Varlık Fonu'nun partneri oldu. Bu yatırım Katarlı Bean Media gruba yeniden satışla 4 kat kar getirdi. Barak, Trump yönetimi döneminde Körfez politikalarını şekillendirmede gayri resmi bir aracılık rolü üstlendi. Örneğin Trump'ın enerji politikası konuşmasına Körfez'e yönelik olumlu ifadeler dahil ettirdi. Bu değişiklik emirlikler tarafından kamuoyuna iletildi. Barak, Körfez'deki özel sermaye yatırımlarını politik nüfuza dönüştürmekte etkin bir köprü oluşturdu. Yatırım bağlantıları Körfez rejimlerine erişim sağlarken Trump yönetimine etkide bulunma fırsatı sundu. Bu stratejik aktörlük yabancı hükümetlerin Amerika'da kamuoyu ve politika üzerindeki etkilerini şeffaflaştırmak ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan FARA yasaları kapsamında bir ajanlık suçlamasıyla sonuçlandı. Ancak sonra beraat etti. Barak, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıtsız yabancı ajanlık yapmak, adaleti engellemek ve FBI'ye yalan beyanda bulunmak gibi suçlarla suçlandı. Barak'ın 2016 Trump başkanlık kampanyası sırasında ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarlarını Amerikan dış politikasını etkilemeye çalıştığı iddia edildi. Barak, Los Angeles'ta 21 Temmuz 2021'de gözaltına alındı ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Kefaletin 5 milyon doları nakit olarak ödenmiş ve Barak, pasaportunu teslim etmeyi, sokağa çıkma yasağına uymayı ve ayak bileği cihazı takmayı kabul etti. Ancak Barak'ın yargı süreci 2022 yılında sona erdi ve Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri Barak'ı tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Savunma avukatları Barak'ın Birleşik Arap Emirlikleri adına hareket etmediğini ve suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Jüri yaklaşık 2 gün süren müzakerelerin ardından Barak'ın suçsuz olduğuna karar verdi.
Tom Barak Jr. New York'taki Plaza Oteli'nden başlayarak küresel emlak dünyasında adını duyurmuş bir iş insanı. Ama onu asıl farklı kılan şey sadece ticari başarıları değil, Orta Doğu ile olan güçlü bağlantıları ve Washington'daki politik çevrelerdeki etkisiydi. Trump döneminde öne çıkan bu ilişkiler onu bazen tartışmalı bir figüre dönüştürdü. Hakkındaki yargı süreci dikkatle izlendi. Ancak 2022'de aklanmasının ardından diplomatik kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Artık hem Türkiye Büyükelçisi hem de Suriye özel temsilcisi olarak görev yapıyor. Peki Barak'ı bu bölge için özel kılan ne? Aslında cevabı kökenlerinde gizli. Barak, Lübnan asıllı bir aileden geliyor. Bu detay yüzeyde küçük bir bilgi gibi görünse de bölgeyi anlamak için çok kıymetli. Çünkü Orta Doğu gibi kültürel kodları derin, tarihsel hafızası güçlü bir coğrafyada bu tür kimlik bağları çoğu zaman bir diplomattan beklenen teknik bilginin de ötesine geçiyor. Modern diplomasi artık sadece masa başı protokollerle yürümüyor. Diplomatların kişisel geçmişleri, hangi coğrafyadan geldikleri, o bölgeyle kurdukları duygusal bağlar, karşılıklı güvenin inşasında ciddi bir fark yaratıyor. Tom Barak'ın ailesinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Bu da onun bölgeyi hem tarihi hem de kültürel açıdan daha derinlemesine okuyabilmesine olanak tanıyor. İşte bu kültürel derinlik bugün Türkiye ve Suriye gibi birbirine temas eden ama çetin siyasi zemine sahip iki ülkeyle yürütülen diplomatik süreçlerde Barak'a ciddi bir avantaj sağlıyor. Onun kimliği muhataplarında yalnızca resmi bir elçi değil, aynı zamanda bölgenin ruhuna aşina birine muhatap olma hissini uyandırıyor. Kısacası Tom Barak'ın atanması sadece teknik bir görev değişikliği değil, aynı zamanda Amerika'nın bölgeye yönelik diplomasi anlayışında sembolik ama stratejik bir hamle. Bu da bize bir gerçeği hatırlatıyor. Modern dünyada bir diplomatın pasaportundan çok hafızası ve kökleri konuşur.